Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışı yaptık ve bu hafta biraz daha veri anlamında sakin bir hafta olacak gibi görünüyor. Çok fazla veri akışı önümüzde yok. Çarşamba günü, perşembe günü enflasyon verileri göreceğiz. Özellikle piyasalar bu haber akışlarını takip edecek. Çarşamba günü Avrupa enflasyon verileri, perşembe günü de Amerikan enflasyon verileri karşımıza gelecek ve bu hafta haftalık açılışta piyasalar nasıl bir seyir halinde açıldı diye şöyle bir baktığımızda emtia tarafında yine alıcılı piyasa koşullarının hakim olduğunu görüyoruz. Altında, gümüşte, hatta diğer emtia ürünlerinde de yükselişler var. Platin gibi, paladyum gibi ürünlerde yükselişler var. Borsa İstanbul alıcılı bir haftalık açılış yaptı. Amerikan borsa tarafı aynı şekilde pozitif bir haftalık açılış yaptı. Kripto para piyasası da hafta sonu düşen bir fiyat hareketi içerisindeydi. O da haftalık açılışta pozitif bir seyir içerisine döndü. Aslında piyasalar şu anda kötü haberleri sindirmiş ama iyi bir cümle aradığı bir hafta içerisinde. Bu iyi cümle de tüm piyasaları biraz daha yukarıya doğru tırmandıracak bir pozisyon içerisine sokar diye düşünüyorum. Genel ölçekte benim takip ettiğim piyasalarda altında, gümüşte beklediğim yükselişler gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da Aralık ayı içerisinde beklediğim yükselişler kendini göstermeye başladı. Bir tek kripto para piyasası biraz daha geride kalmıştı. Umuyoruz ki orada da toparlanma devam edecektir. Bunun dışında Türkiye piyasası adına asgari ücret pazarlıkları var ve bu pazarlıklar içerisinde rakamlar da adeta havada uçuşmaya başladı. Ana muhalefet lideri 39.000 TL haktır dedi. Yeniden Refah Partisi de 45.000 TL gibi bir rakam açıkladı. Ben de 50.000 TL gibi bir rakam açıklayayım ama tabii bu bizim rakam söylememizle olacak bir durum değil maalesef ki. %25 seviyesinin üstünde bir zam durumu çok söz konusu değil bana göre. Türkiye'deki enflasyon rakamlarını soracak olursanız zaten son gelen enflasyon verisi beklentilerin çok altında düşük gelmişti. Yine Aralık ayındaki enflasyon verilerinin de aynı şekilde düşük gelmesini bekliyorum. Bu konudaki yaptığım açıklamayı biliyorsunuz. Yılı en iyi verilerle kapatmak niyetiyle bunlar karşımıza gelecek ama Ocak ayında, Şubat ayında aynı görüş içerisinde maalesef ki olmayacağız. Şimdi piyasaları incelemeye başlayalım. İncelemeye başlamadan önce şunu eklemek istiyorum. Avrupa Birliği tarafından gelen son haberde Avrupa Birliği Rusya'ya ait yaklaşık 210 milyar euro değerinde varlığa süresiz olarak el koyduğunu açıkladı. Bu varlıkları süresiz olarak dondurduklarını açıkladılar. Yani bankadaki varlığınızın nerede olduğu, hangi bankada durduğunun aslında çok bir önemi yok. Ben böyle genel perspektif içerisinden olaya bakmaya çalışıyorum. Fiziki olan sizindir ya da dijital olan sizindir. Cüzdanınızda duran varlık sizindir şeklindeki perspektifimi size hatırlatmak istiyorum. Kripto para piyasası adına bireysel donanım cüzdanınız varsa o para gerçekten sizindir. Ya da fiziki altınınız, fiziki gümüşünüz varsa o para gerçekten sizindir. Bu şekilde ülkeler birbirleriyle savaştığı ya da bir kargaşa, kaos ortamına giriştiği dönemlerde hem hükümetlerin hem de vatandaşların varlıklarının dondurulması, ülkesine geri döndürmesinin önüne geçilmesi gibi konular karşımıza çıkabiliyor. Şimdi piyasaları incelemeye başlayalım. İncelemeye başlamadan önce yine hatırlatmamı yapmak istiyorum. Son videoda da söyledim. Bot yorumlar, fake yorumlar bizi son derece yoruyor. Hem algoritmaları bozuyor hem de kanalı ciddi anlamda tehdit ediyorlar. Bu yüzden sizlerden yorum ve beğeni konusunda desteklerinizi rica ediyorum. Ki bolca destek yapılıyor. Belki bu konuda en iyi destek alan yayıncı olabilirim. Bu konuda sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Çok kaliteli, çok güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi piyasaları incelemeye başlayalım dostlar. Öncelikle Amerikan S&P 500 endeksine baktığımızda haftalık açılışta %0.5 gibi bir pozitif seyir halinde olduğunu görüyoruz. En azından vadeli piyasada şu anda görünüm bu şekilde ve endekste pozitif vaziyetin hala kaybolmadığını söylemek isterim. Bakın geçen hafta haftalık kapanışta benim indikatörüme göre burada bulut bölgesinin üzerinde bir kapanış yaptı. Hala burayı korumaya devam ediyor. Aynı durum Nasdaq 100 için de geçerli. Tam bulut bölgesi üzerinde bir kapanış yaptı. Ama teknoloji hisselerinin biraz daha geride kalmaya başladığını görüyoruz. Özellikle çok fiyatlanmış hisseler daha fazla geride kalmaya başladı. Fiyat olarak toparlanmakta zorlanan bir Amerikan borsa endeksi olduğunu görüyorum. Zaten hisse tarafında biraz dikkatli olunması gerektiği yorumlarımı yapmıştım bu tarafta. Yani bu süreç içerisinde belki Borsa İstanbul bile Amerikan endekslerinden daha pozitif bir seyir içerisinde olabilir. Yılın son kapanış ayı içerisinde olduğumuz
aldığımız için kısa vadeli, kısa döngülü bir yorumdan bahsediyorum. Amerikan Başkanı Trump, Amerika'ya daha fazla yatırım getirebilmek için bütün yolları zorlamaya devam ediyor. Ve bu yatırımlar Amerikan endeksini, Amerikan hisselerini ayakta tutmaya devam ediyor. Ve bu sırada yatırımcılar da Amerika'ya olan güvenlerini kaybetmeye başladığından dolayı özellikle altın, gümüş gibi ürünlere daha fazla ilgi göstermeye başladı. Özellikle gümüş çok ciddi bir yükseliş alanı buldu. Bir ay gibi bir zaman zarfı içinde %35 gibi bir yükseliş yaşadı. Hisse tarafında bu performansı kısa vade zaman dilimi içerisinde görebileceğimizi düşünmüyorum. Yani ülkeler şu anda ayakta kalmak için kendilerine yeni kaynaklar arama telaşı içerisinde. En büyük ülkeler de buna dahil. Yeni iş gücü yaratmak istiyorlar. Yeni kaynaklar arıyorlar. Bakın Çin hükümetinin son yaptığı hamle içerisinde derler ki düşen doğum oranları nedeniyle doğum kontrol hapları ve kondom gibi ürünlerde %13 gibi bir KDV eklediklerini duyurdular. Tarihlerinde ilk kez böyle bir şey yapmışlar. Buradan da şunu anlıyoruz ki insanların sağlığından önce devletin sağlığı geliyor diyebiliriz. Bol bol çocuk yapalım diyerek çoğalan Çin artık bunu yapmak istemiyor. Araya Çin'den de çok küçük bir haber sıkıştırdıktan sonra altın tarafını konuşmaya başlayalım. Amerikan endeksinde benim için fırsat adına konuşabileceğim şu anda bir şey yok. Ama mevcutta tutulan hisseler elde tutulmaya devam edilebilir düşüncesindeyim. Çünkü sağlıklı giden trend yapısı bozulmadı. Bakın altın tarafına geldiğimizde altın çok sağlıklı bir fiyat hareketi içerisinde. Bu kısa vadeli döngüde çok güzel fırsatlar da verdi yatırımcıya. Bana, size çok iyi kazanç imkanları verdi. Bazıları bahane ediyordu. Ben ons altın alamıyorum, gram altın alamıyorum. Başka alternatifler neler var diye. Onlar için de bir sürü alternatiften bahsettim. Önce darphane altın sertifikasını anlattım. Sonra Tether Gold ürününü anlattım. Sonra UGL kodlu fondan bahsettim. Artık bunların hiçbirini ben alamadım diyene de söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Altın şu anda bulunduğumuz dönem içerisinde hala geride kalmış olduğunu düşünüyorum. Bakın yaptığı potansiyel bir yükseliş zaten var. İyi kazandırdı ama önümüzdeki süreç içerisinde daha fazla kazandırmaya devam edeceğini düşünüyorum. 4366 dolar seviyesini kırdığında ons altının önünün açılacağı bir trend içerisine gireceğini düşünüyorum. Aynı yorumu bakın gümüş tarafında da yapmıştım. Gümüşte de benzer bir şekilde yükselir. Buradaki kırılım onu büyük bir boşluk alana taşır demiştim. Gümüş bu hareketi yaptı ama altın bu hareketi henüz göstermiş durumda değil. Benim beklentim ise Aralık ayının kalan zaman dilimi içerisinde ve Ocak ayı içerisinde burada yükselişlerin devamını görmek diyebilirim. Bakın benim indikatörde bulut bölgesi şu anda 4168 bölgesine kadar gelmiş durumda. Burayı önemli destek seviyesi olarak işaretleyebiliriz. Yani bu seviyeyi kaybetmediği sürece ons altında güvenimi sürdürmeye devam edeceğim. Önümüzdeki süreç içerisinde bu yavaş yavaş yukarıya doğru hareket ettikçe bu seviyeleri güncellemeye devam edeceğim. Bunu yapmamın nedeni nedir diye soracak olursanız bu seviyeleri yukarıya doğru neden güncelliyorum? Çünkü her bir güncellemeden sonra altından ne zaman çıkacağımızı, gümüşü ne zaman terk edeceğimizi konuşacağımız seviyeler olacak bunlar. Hani birçok yatırımcı şey de söylüyor. Biz altını aldık, tamam, gümüşü de aldık. %30, %35 gümüşte para kazandık. Artık satalım mı? Gümüşü artık terk edelim mi? Gibi sorular da var. Bu sorulara cevap verebilmek için ben burada bu trendleri izlemeye devam ediyorum. Bu yüzden sizin de beni izlemeye devam etmeniz lazım ki bunu söylediğimde erken bir şekilde yakalayabilin. Çünkü bazıları videoları izliyor ama 3-4 video izlemiyor, kaçırıyor. Sen ne zaman gümüş al dedin, ben görmedim diye yorum yapanlar vardı mesela. Dün, önceki gün gördüm. Twitter üzerinde gördüm. Sen ne zaman gümüş alınır dedin, ne zaman altın alınır dedin gibi yorumlar vardı ki 2 hafta boyunca bunları konuştuk. Ama arada birkaç video kaçırdığınız zaman pastanın büyük dilimini de kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden dikkatle her videoyu izlemenizi öneriyorum. Hiç vaktim yok diyen bile otururken şöyle bir alt ses olarak videoyu takip edebilir. Tamamen tercih sizin tabii. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde dediğim gibi altında ben 4168 dolar seviyesinin altına inen bir hareket beklemiyorum. Yükselen fiyat hareketinin devam etmesini bekliyorum. Aynı durum gümüşte var mı diye baktığımızda gümüşte de var. Gümüş için şöyle bir fark var. Gümüş ciddi bir hareketi kısa vadeli zaman diliminde yaptığı için yeni alımlar noktasında çok temkinli olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada destek seviyesi hala yakın bir alana ulaşmış durumda değil. 58 dolar 95 sent seviyesi gümüşte hala destek ve bu destek alanından hala çok uzakta gümüş. Bakın bulut bölgesi bile 54 dolar seviyesinde hala gümüşte. Sağlıklı trend yapısı onda da devam ediyor. Ki az önce altında anlattığım örnekte olay tam olarak şuradaydı. Bakın buradaki kırılım geldiğinde gümüş büyük bir yükseliş alanı içerisine girecek demiştim. Şuradaki direnç seviyeleri
seviyelerine daha sonradan ekledim hatırlarsanız. Geçmiş videolara bakıp onları da kontrol edebilirsiniz. Bunlar bir direnç değildi. Aksine yükseldikçe ben destek seviyelerini yukarıya doğru güncellemeye devam ediyorum. Ama şu anda gümüş için yeni bir direnç alanı oluşmuş durumda değil. Bakın sadece altın ve gümüş yükselmiyor. Diğer arzı kıt ürünlerde de yükselişler var. Bunu ben platin ve paladyumda da gösterdim. Son konuştuğumuzda platin 1524 dolar seviyesindeydi. Yine al seviyesiydi. Burada da 1300 dolar al seviyesiydi. Bu seviyelerin her ikisinde de yatırımcıya para kazandırdı. Burada baktığınızda platinin şurada yaptığı hareket %15, %17 seviyesinde bir hareket. Ve bu arzı kıt ürünler yükselişlerini sürdürmeye devam ederken destek seviyelerinde yavaş yavaş yukarıya doğru güncellemeye biz de devam ediyoruz. Burada bakın 1624 dolar platinin yeni destek seviyesi olmuş durumda. Paladyum'da da benzer bir durum var. Orada da bu al seviyesi çalıştıktan sonra yukarıya doğru hareketini gösterdi. Güncel destek seviyesi de onda 1424 dolar oldu diyebiliriz. İşin teknik tarafını bir kenara bırakıp altında, gümüşte, platinde, paladyumda yeniden alım yapılabilir. Bugün şu anda alım yapılabilir bir durum var mı diye soracak olursanız gümüşün, platinin, paladyumun ciddi bir yol kat ettiğini ama altının hala biraz daha geride kaldığını düşünüyorum. Yeni yatırımcı ben almak istiyorum derse riskli ama alınabilir bir seviyede olduğunu söylemek isterim. Yani altın şu anda hala satın al seviyesi içerisinde ama belli bir yol kat ettiği için risklerin de biraz arttığını kabul ederek bunu yapmanız lazım. Çünkü biz satın al seviyelerini geride bıraktık. Şu anda riskli ama satın al seviyesi içerisinde bana göre. Çünkü piyasada tersine bir gidiş olursa mesela hani bizim beklemediğimiz bir gidiş olursa ben altınlarımı ve gümüşlerimi satıyorum dediğim noktada biz karlı olarak bu ürünlerden çıkış yapacağız. Ama riskli ve alınabilir şeklinde bugün yeni alım yapanlar belki kısmi bir zararla karşı karşıya kalabilir. Bunu dikkatle hatırlatıyorum. Ama işin sonunda beklenti nedir dediğinde benim beklentim altında, gümüşte yükselişlerin devam etmesi yönünde. Özellikle altın bugün itibariyle en avantajlı konumda olan ürün bana göre. Ki iç piyasayı soracak olursanız Borsa İstanbul'da da benzer bir yorum içerisindeydim değil mi? Aralığın 1'i itibariyle Borsa İstanbul 10.800 bölgesi, bakın burada işaretlediğim alan duruyor. 10.800 bölgesi itibariyle Borsa İstanbul bana göre yükselir. Rekor seviyeye çıkar. Yılı da bu şekilde kapatır gibi bir düşünce içerisindeyim. Değerlendirmek isteyen buna göre risklerini kabul ederek pozisyon alabilir gibi yorumlarım vardı. Kendi takip ettiğim hisse örneklerimden vesaire bahsediyorum. Özellikle YouTube katıl sohbetinde bunlardan örnekler verdim. Enerjisa gibi örneklerim vardı mesela. Endeksten pozitif ayrışan, ekstra yükselen bir vaziyet sergiledi o da. Ve yatırımcıya iyi kazanç verdi. Borsa İstanbul'da yukarıya doğru giden hareketin devam etmesini bekliyorum. Kripto para piyasasına geldiğimizde öncelikle Tether Gold'u bir göstermek istiyorum. Tether Gold'da hem kendim bir pozisyon aldım hem sizlere de burada OKEX.TR üzerinde bir değerlendirme yapabileceğinizi anlattım. Bu değerlendirme içerisinde bizim için iyi bir kazanç ortamı bu üründe de gerçekleşti. Ve ben dijital tarafta özellikle altın niyetine bu ürünü tutuyorum. Bunu tutmamın nedeni bu altına birebir destekli olan ürünün gerçekten çok kuvvetli bir fiziki altın varlığı tutması. Onlar bu kadar yüklü 166 ton civarı bir altın rezervi tutuyorlar ve onların bu kadar yüklü altın tutması benim için bu ürüne güvenmek adına en önemli noktalardan biri. OKEX.TR üzerinde bu alternatifi takip edip değerlendirmek isteyenler için video altına link bırakıyorum. Dileyenler bir göz atabilir derim dostlar. Kripto para tarafına geldiğimizde ise fiyatlarda çok büyük değişkenlikler yok. Bakın arzı kıt ürünlerin tamamının yükseliş yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Az önce anlattım ya, altında, gümüşte, platinde, paladyumda ve benzer arzı kıt ürünlerde ciddi anlamda yükselişler gördük. Bitcoin de aslında bu kategoridedir her zaman ve benzer şekilde yükselme eğilimi gösterir ama bu süreç içerisinde bunu görmedik. Fiyatın ekstra baskılandığı, yatırımcıların ekstra bunaltıldığı bir dönemden geçiyoruz ve son günler içerisinde, son videolar içerisinde burada anlatabileceğimiz yeni bir durum da oluşmadı. Yani yeni bir trend oluşumu da karşımıza gelmedi. Hala zayıf bölge içerisinde hareket eden bir Bitcoin var ama benim indikatörümdeki bulut göstergesi de daha da aşağıya inmiş durumda. Bitcoin'in yapması gereken hareket çok basit. Yani ben artık pozitif alanda hareket ediyorum diyen bir Bitcoin 94 bin dolar, 95 bin dolar seviyesini kazanmak zorunda. Önümüzdeki haber akışları, önümüzde devam eden trendler bize şu anda şunu gösteriyor. Tüm piyasalarda yükselen hareketlerde
Endekste herhangi bir bozulma yok. Bakın Amerikan borsayı da az önce gösterdim. Endekste bir bozulma yok. Altında, gümüşte yükselen hareketler devam ediyor. Amerikan verilerinde bir bozulma görmedik. Son gelen verilerde Fed faiz indirimi de yaptı. Yani bu koşullar içerisinde kripto para piyasası da daha yukarıda olmalıydı. Yani benim daha önce son videoda da bahsettim. Benim beklediğimden daha aşağıda kripto para piyasası. Yani Bitcoin şu anda bulunduğu alanda yatırımcılar ciddi anlamda bir sabır gösterdiğini tekrar söylemek lazım. Ben açıp cüzdana, son durumlara bakmıyorum bile. Fiyatlar zaten aynı alanda deyip ekranı kapatıp beklemeye devam ediyorum. Bekliyorum ki en azından altının, gümüşün yaptığı hareket gibi yukarıya doğru bir hareket göstersin. Ve şuna inanıyorum ki 94.000 dolar seviyesini Bitcoin kazandığı an itibariyle yukarıya doğru gideceği bir hareket çok hızlı gerçekleşecek bana göre. Aynı gümüşte yaşanan durum gibi. Bu yatay hareket yatırımcıları neredeyse bir aydır ciddi şekilde bezdirdi. Bu hareketin devamında buradaki kırılım sert bir yükselişi Bitcoin'de tetikler diye düşünüyorum. Aralık ayının kalan dilimi içerisinde Bitcoin'de de benzer düşünceler içerisindeyim. Ethereum, XRP gibi coinlerde de çok büyük değişkenlikler yok. Bulut bölgesini kazanmak için artık çok kısa bir hareket alanı içerisindeler. Ama şunu da soracak olursanız negatife doğru gidişin devamı için neyi görmek lazım derseniz Tether dominansı %6,5 seviyesinin üzerine çıkarsa ve Bitcoin içinde bulunduğu alanda 84.000 dolar seviyesini kaybederse daha aşağıya doğru gidiş karşımıza gelebilir. Ama şu anda yatay giden bir piyasa şartlarıyla karşı karşıyayız kriptoda ve üzerine konuşacak çok daha fazla bir şey yok. Diğer piyasalar gibi kripto para piyasasının da yukarıya doğru gitmesini temenni ediyoruz. Çarşamba akşamı saat 8.30'da YouTube katıl üyelerine özel canlı yayınımız olacak. Bu sohbetlerde bize iştirak edebilirsiniz diyerek bu videoyu tamamlayalım. Zira bunların dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.